Yaşadıkları estetik operasyonlarla eski halinden eser kalmayan birçok ünlümüz bulunmaktadır. Geçirdikleri bu küçük estetik operasyonlarla hayatlarında yeni bir sayfa açmayı başarmışlardır. İşte sizler için derlediğimiz başka birine dönüşen ünlülerimiz. Bu tarz çalışmaların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Merve Bolur 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde bir süre oyunculuk eğitimi aldı. 2006-2007 yılları arasında Feride Kaytan'ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandırmıştı. Küçük Sırlar'da Ayşegül karakterini canlandırarak adından söz ettirmişti. Merve Bolur, zaman içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla değişimi yaşayan ünlülerimizin arasında yer alıyor. Zuhal Topal 23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. Sihirli Annem dizisinde Suzan adlı karakteriyle tanınmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Geniş Aile dizide Şükufe rolünü oynamıştır. Zuhal Topal'ın zamanla geçirdiği estetik operasyonlardan dolayı çok fazla değişim yaşadığı görülüyor. Nihal Candan 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenmişti. 16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya kazanmıştı. Nihal Candan'ın eski fotoğrafları gündeme gelince zaman içerisinde yaşadığı değişim bizleri şok ediyor. Hilal Altınbilek 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi Hilal Altınbilek. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı Derin Sular dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldı. Eski fotoğraflarına baktığımız zaman adeta geçirdiği estetik operasyonlarla bayağı değiştiği görülüyor. Özge Gürel 5 Ocak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakmış, oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmeye koyulmuştu. Önce oyunculuk, sonra da oyuncu yönetimi dersleri alan Özge, kısa sürede yapımcıların dikkatini çekti. Şan, dans ve diksiyon dersleriyle kendini geliştirdi. İlk deneyimini Kızım Nerede dizisindeki Zeynep karakteriyle edinmişti. Zaman içerisinde yaşadığı estetik operasyonlarla değiştiği görülüyor. Ceren Moray 5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır'da dünyaya gelmişti. Uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim alan oyuncu 2005 yılında Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünü kazandı. 2009 yılında üniversiteden mezun oldu. Asıl büyük çıkışı O Hayat Benim dizisiyle oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümünde başrolün önüne geçerek dizinin başrolünü almış ve adından sıkça söz ettirmişti. Ceren Moray estetikle yaşadığı değişimle gözlerden kaçmamıştır. Demet Evgar 19 Mayıs 1980 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 17 yaşındayken Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsen Tiyatrosu'nda başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ile Ozan Güven'le birlikte başrolleri paylaştı. Bir Erkek Bir Kadın adlı televizyon dizisinde Zeynep Yıldırım karakterini canlandırmaktaydı. Zaman içerisinde yaşadığı değişim tabii ki de gözlerden kaçmıyor. Şevval Sam 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Sam'ın annesi şarkıcı Leman Sam'dır. 1993-1998 yıllar arasında televizyon ekranlarında oynayan Süper Baba adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı. Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendisine has tarzıyla yorumladı. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filminde de rol aldı. Şevval Sam'ın geçirdiği estetik operasyonlarla çok değişim yaşadığı görülüyor. Müge Anlı Türk televizyon sunucusu, gazeteci Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi'nde hukuk üzerine yüksek lisans yaptı. Başarılı sunucu kendi adını taşıyan Gündüz Kuşağı programında cinayetleri aydınlatırken kayıpları da araştırıyor. Müge Anlı eski haline bakılacak olursa şimdiki hali arasında yaşanan değişiklik gözlerden kaçmamaktadır. Ebru Özkan
Ebru Özkan 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Kabuslar Evi, Bir Kış Masalı adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteriyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. 4 Haziran 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban ile evlendi ve Biricik isimli bir kızı bulunuyor. Ebru Özkan'ın geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı değişim gözlerden kaçmıyor. Burcu Özberk. Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Özberk, ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştı. Bu dizide canlandırdığı Huri Cihan Sultan karakteriyle beğeni kazanmıştı. Zamanla yaşadığı değişim gözlerden kaçmamıştır. Burcu Esmersoy. 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Bu okulda turizm işletmeciliği okudu. 30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Yok Böyle Dans yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Burcu Esmersoy zamanla yaşadığı değişimi gözle görülmektedir. Şeyla Halis. 1977 doğumlu tiyatro ve sinema, aynı zamanda dizi oyuncusudur. Şeyla Halis kendisi gibi oyuncu Bekir Çiçekdemir ile evlidir. Rol aldığı Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi dizilerini canlandırdığı komik karakterlerle büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca Zengin Kız Fakir Olan isimli dizide rol aldı ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümünü bitirmişti. Zaman içerisinde yaşadığı değişim gözlerden kaçmıyor. Ayşe Hatun Önal. 29 Temmuz 1978 doğumlu Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Adana'da dünyaya geldi ve liseyi Adana'da okudu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde üniversiteye başladı. 1999 yılında Miss Turkey'de Türkiye güzeli seçilerek mankenliğe başladı. Uzun yıllar mankenlik ve sunuculuk yaptıktan sonra şarkıcılığa başladı. Şarkılarını elektronik müzik altyapılarını kullanarak hazırlayan Ayşe Hatun Önal pek çok şarkısının sözlerini kendisi yazıp besteledi. Güzel mankenin zamanla geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görülüyor. Sonay Aydın. 1972 doğumludur. Başarılı oyuncunun hayatı Çılgın Bediş dizisiyle tamamen değişmiştir. Aldığı teklifin ardından seçmelere katılan Aydın performansıyla tam not almıştı. 1996 yılında ekranlara gelmeye başlayan Çılgın Bediş'in kısa sürede ekran fenomeni haline gelmesi Sonay Aydın için bir dönüm noktası olmuştu. Dizi 3 sezon boyunca izleyiciyle buluştu. Deyim yerinde ise zaman içerisinde yaşadığı değişim evrim olarak nitelendirebiliriz. İnci Türkay. 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orayı bırakıp Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2013 yılında ilk sinema filmi Arkadaşım Max'te oynadı. İnci Türkay'ın zamanla yaşadığı değişim gözlerden kaçmıyor. Sizler için derlediğimiz özel çalışmamızın burada sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.